Bugün Gökçeada'dayız. Benim yine sakarlıklarım başladı. Şimdi Efi Badem'deyiz. Ay her yer fotoğraflık. Vallahi çok yoruldum. Kanter içinde kaldık. Bugün Gökçeada'dayız. Herkese buradan günaydın. Herkese günaydın. Programımız çok yoğun. Çünkü Gökçeada Türkiye'nin en büyük adası ve gezilecek o kadar çok yer var ki internetten okuyup araştırmıştım tabii gelmeden önce. Birçok köyü var ve ben en ünlülerini listeye sıraladım. Bakalım bir günde bunların hepsini gezebilecek miyiz bilmiyorum. Gezebilir miyiz sence? Yani bakacağız. Meşhur lezzetleri var. Onları da tadım yapacağız. Eksik olanlar da olursa artık canımız sağ olsun. Aynen. Günübirlik bir kaçamak için geldik diyebiliriz aslında. Şimdi Gökçeada'nın ilçe merkezinde kısa bir tur yapacağız. Şimdi Gökçeada'nın ara sokaklarında böyle birazcık dolaşacağız. Bu yolun sonunda sanırım müze varmış. Müze açıksa müzeyi de gezmeyi düşünüyoruz. Ama açık değil gibi duruyor. Yani evet, bakalım bir duruma göre. Çünkü ben görmeyi istiyorum. Her gittiğimiz yerin müzesini biz gezmeye çalışıyoruz. Ben yine magnet buldum. Öncelikle gezmek istiyorum. Magneti birazcık günün ortasına bıraktım bu defa. Ay her yer fotoğraflık ama eski Rum köylerini merak ediyorum. En çok oralarda çekineceğim fotoğraf. Burada daha çok şey var, daha salaş yerler, atıştırmalık, böyle sokak lezzetleri gibi diyeyim. Tabii ki her yerde plaj malzemeleri var. Çünkü her yerde denize girebiliyorsunuz. Denizi güzel mi acaba? Daha girmedik. Evet, buranın denizi sıcakmış. Bak Bozcaada'nınki çok soğuk diyorlar. Bozcaada'ya gitmiştik ama denizine girmedik. Dükkanlar da çok şirin. Ya böyle gezsek bile yeter. Buraya böyle çatalları dikmişler ama niye dikmişler anlamadım. Baksana, yaklaştır kamerayı. Yani yiyip mi yapmışlar ne? Dilek mi diliyorlar? Bana da biraz öyle geldi. Oyuncakçı ve antikacılar falan da var burada sokaklarda. Sanırım buralar gece canlanıyor çünkü genel olarak böyle sokaklar boş şu anda. Yani masalar, sandalyeler. Muhtemelen gece canlıdır diye düşünüyorum. Çünkü ilçe merkezi aynı zamanda. Baksana hep boş buralar. Şu anda öğle saatlerindeyiz. Sanırım burada bisikletler kiralanıyor. Yani öyle anladım. Adayı turlamak için. Deneyelim mi? Şu an deneyemem ya, elbise giydim. Hiç üstüm müsait değil. Arkamdaki kafe bayağı bir canlı. Şu sokağı göster. Bayağı bir boş. Yani masalar, sandalyeler falan çok boş az önce söylediğim gibi. Ama arka taraftaki bölge daha yoğun geldi bana. Şimdi o sokağa da girelim bakalım. Şimdi navigasyondan müzenin yerine bakacağım. Çünkü müzeyi tam anlayamadım ben nerede olduğunu. Bir bulalım. Eğer açıksa müze turu da yapalım sizinle birlikte. Zaten bol bol müze göreceksiniz bizim kanalımızda. Hiç fotoğraf çekemedim az önce. Çünkü kayıt alıyoruz. Aynı zamanda görüntü alıyoruz. Allah'tan küçük bir bölge yani. Geri döneceğim fotoğraf için. Şimdi Yasin kamera arkasında sinir oldu. Çünkü geri döneceksin. Doğru, maalesef. Maalesef tekrar böyle beni bir çekmek durumumuz için var bir daha arkadaşlar. yürüyeceğiz o yolları. Maalesef. Artık siz gerisini düşünün böyle sıcak havada. Erkekler nefret eder diye düşünüyorum. Şimdi o şirin sokaklardan çıktık. Normal halkın yaşadığı sokaklara doğru ilerliyoruz. Zaten burası ilçe olduğu için bayağı bir nüfusu da diğer adalara nazaran çok fazla olduğunu biliyorum ben. Her yerden, her yöreden insanlar varmış. Yani bunu aslında ben diğer tarihi eski Rum köylerine gidince oralarda anlatmak istiyordum ama biraz şimdiden özet geçmek istiyorum. Okuduğum bilgilere göre 1960'lı yıllardan sonra özellikle Türkiye'nin dört bir yanından, memleketlerden insanlar buraya yerleştirilmiş. Çünkü adanın Türk nüfusu çoğaltılmak istenmiş. Bundan dolayı da buraya bayağı bir göç sağlanmış. Aslında zorunlu göç sağlanmış. Her köye farklı memleketlerden insanlar getirilmiş. Misal buraya Giresun'dan insanlar getirilmiş. Diğer tarafa işte Şırnak'tan insanlar getirilmiş. Yani misal veriyorum şu anda. Bölge bölge insanlar yerleştirilmiş. Rum zaten çok kalmamış adada. Çok az Rum varmış. Rumların çoğu da zaten Türkiye ile Yunan ilişkileri bozulduktan sonra kendileri gitmek istemişler. Şu anda müzeye doğru ilerliyoruz. 180 metre kaldığı yazıyor. Adada bile, küçücük bölgede bile navigasyon kullanıyoruz. Yani navigasyon olmasaydı biz ne yapardık bilmiyorum. Mis gibi sabun kokuyor. O kadar güzel ki içim açıldı şu an. Belki de alırız gün içinde. Belli olmaz. Çikolatalı direkt kahvesi. Bence sen Alalım bunu mı? seversin.
Aa bu çok tatlı. Bir tane seç ve alalım artık. Magnet seçme işimiz çok yorucu. Çok güzel, çok çeşit var ve ben ikizler burcuyum. Seçemem. Buraya sabah biz 2 feribotla geldik. Biga'dan yola çıktık. Çanakkale merkeze gittik. Oradan Kilitbahir'e geçtik feribotla. Kilitbahir'den Kabatepe'ye aracımızla geçtik. Kabatepe'den kuyruğa girdik bayağı bir. Son binenlerden biriydik değil mi biz Evet, feribota? Aynen. Ve feribot çok büyüktü. 2 katlı falandı böyle şeyi. Araçlar için sadece olan kısım 2 katlıydı. 1,5 saatte ada sürdü. Bayağı saatlerde yoldaydık yani. Yorulduk daha gezmeden. Şuradaymış müze ama biz bu müzeyi nasıl görelim? Baksanıza önü zaten ağaçlardan da kapanmış. Bilmiyorum ya, biraz daha değer verildi mi daha böyle canlı gösterilebilirdi. Adanın tek müzesi diye biliyorum. Ay düşeceğim. Benim yine sakarlıklarım başladı. Ben size demiştim her videoda görürsünüz diye. Daha çok göreceksiniz. Müzenin kapanmasına son 15 dakika kala geldik. Öğle tatiline mi giriyor acaba? Yani tamamen bu saatte kapanmaz herhalde. Evet. Zaten küçük bir müze olduğu için 10 dakikada bitiyormuş. O zaman rahatız. Hızlı hızlı çekimimizi yapacağız. Kılıç balığı kafasıyla başlıyoruz müze turumuza. Bu arada deniz yıldızı çok severim. Buradan daha belli olduğu üzere. Adada hayvancılık ve tarım çok meşhur. Evet, geçimlerini insanlar onlardan sağlıyorlar. Gökçeada'da eğitim bölümünü çekmesem olmazdı çünkü eğitimci eğitimi çeker. Aynen. Zeytinliköy'e de gideceğiz bu arada birazdan. Bana da adada süngerciliği tanıtmak düştü. Bu kadar. Adada süngercilik. Zeytinyağı satışları da var adada. Tabii bu bölgeden dolayı zeytinyağları da yine meşhur yani. Bu bölgede çok fazla zeytin, zeytinyağı, peynir bunlara rastlıyoruz. Hatta şu an karşımızda da zeytinyağı, zeytinyağlı sabun, zeytinyağı fabrika satış noktası falan da bulunuyor. Adaya gelecek olanlar varsa alabilirler yani. Bizim orada da meşhur olduğu için biz almayacağız. Şimdi Efi Badem'deyiz. Burası da bayağı kurabiyeleriyle meşhur. Ada kurabiyesi alacağız. Burada çok güzel şeyler var. Aa bunlar mıknatıslı değil mi? Mıknatıs bu. Aa baksana böyle bir... Ama bu düşünce kırılır. Kesin düşürürüz biz bunu buzdolabından. Sen düşürürsün. Ya. Hangisini alalım? Bence biz diyetteyiz, fazla almayalım. Bunu mu alalım? Az bir şey al, tadımlık al. Bu kaç tane var? 4 tane mi? Aa 4 tane var. Tadımlık yeter. Birini de yiyebiliriz. Kurabiye mi ısmarlıyorsunuz? Evet, sana kurabiye ısmarlıyorum. Şimdi geri döndük. Tekrardan kahve almaya. Çünkü kurabiyemizi aldık dedik. Meşhur olan kahveyi de alalım. Ne meşhursa alıyoruz. Damla sakızlı var. Dibek kahvesi. Bir de çikolatalı, sade ve kavunlu var burada. Ben damla sakızlıyı almayı karar verdim şu anda. Bir de çikolatalıyı merak ediyorum. Çikolatalıyı da alacağım. Şu an ada merkezinin tek kullanılan kilisesine geldik. Ortodoks Kilisesi. Yani eski bir Rum Ortodoks Kilisesi. Diğer kiliseler sanırım faaliyette değilmiş. İçerisinde gezip bakacağız. Şimdi Zeytinliköy'e geldik ama arabayı 1 kilometre ileriye park etmek zorunda kaldık. Çünkü köyün içerisine araçlar giremiyor. Bariyer var. Giren araçlar da nasıl girdiğini onu anlamadım. Herhalde yerli falan. O yüzden çok yorulduk. Bayağı bir yokuş böyle. Şöyle yerlerde taşlı zaten köy yolları. Nihayet düz bir yola kavuşabildik. Çok bayır ya. Aslında o kadar zorlayıcı değil de havada biraz sıcak ondan dolayı. Evet, aslında sabah hava kapalıydı. Sonra birden böyle bir sıcak oldu. Burası
sana nereye anımsattı? Küçükköy. Ya biraz öyle ama başka böyle manzaraya da bakarak değerlendir. Şirince. Evet, bana da böyle bir Şirince'yi anımsattı ya. Oraya çok benzettim yollarını falan. Yokuşunu, manzarasını. Fotoğraflık burası. Çok tatlı kafeler var burada. Birazdan bir yemek molası verelim mi? Tamam, ne yiyelim? Ne yiyelim sence? Buranın neyi meşhur? Tandır. Oğlak tandırı. Yine bir tadım yapacağız. Ondan sonra da sakız muhallebi deneriz. Ay burada ne var? Bir sürü arı var. Oo, kaç. Çabuk gidelim buradan, ben korkarım. Üstünde de ne güzel uyumlu bak senin. Aynı zamanda da benim. Değil mi? Evet, çok güzel. Yine fotoğraf için geri döneceğiz. Yasin yine delirmecelerde olacak. Aynen ya. Of. Çok yoruyor fotoğrafı. Erkeklerin isyanı ama bir o kadar da kaderi. Aynen. Burada köyün kafelerinin olduğu o çarşı kısmı bitiyor. Böyle sanırım yerlilerin yaşadığı evlere doğru gidiyor bu yol. O yüzden geri döneceğiz şimdi. Zeytinliköy'de bir sakızlı muhallebi molası verdik. Şimdi bunun tadına bakacağım. Burası bir Rum işletmecisi diye biliyorum ben. Zaten köy eski bir Rum köyü. Manzaramız efsane. Her zaman manzaralarımız çok güzel. Şu an sabırsızlıkla bekliyorum tatmayı ve biraz acıktım da. Tamamen doymak da istemiyoruz. Çünkü biz daha buranın yöresel lezzetlerini, yemeklerini tadacağız. Tatlıyla başlamış olduk. Cafe Garaj diye bir mekan burası. Burada meşhurmuş. O yüzden meşhur olan yere geldik. Zeytinliköy'ün oğlak tandırı meşhur. Biz tabii ki onu da tatmaya geldik. Şu an İmroz Kaperi diye bir işletmedeyiz. Burada bu oğlak tandırın bayağı meşhur olduğu yazıyordu. Şimdi deneyimleyeceğiz sizinle birlikte. Hatta ben birazcık alayım. Tabağıma alıyorum şöyle. Evet. Fokur fokur kaynıyor baksana. Ay çok güzel duruyor. Bu bizim Bosna'da yediğimize benziyor değil mi? Hı hı. Yasin bunu bitirir. Bana bırakmaz. Gerçekten çok güzel. Bu arada şu bilgiyi de vermek istiyorum. Zeytinliköy eski zamanlarda adanın sosyalleşme merkeziymiş. Hala daha en çok rağbet gören köylerinden birisi. Yani çok fazla kafe var burada diğer köylere nazaran. Daha çok varmış yani. Daha diğerlerini gezip görmedik. Ama en çok kafenin burada olduğu söyleniyor. Ada havası da var yani adanın sokaklarında. Tepeköy'deyiz. Manzaramıza bakın yine. Harika. Bol bol dağ kekiği kokuyor. Yol boyu içimize kekik kokularını çeke çeke geldik. Zaten 7 kilometre falandı Zeytinköy'le buranın arası da. Hemen vardık. Trafik falan da olmadığı için adada. Mükemmel bir atmosfer. Burada böyle masalar falan var. Hava da tertemiz, mis gibi. Evet, süper hava. Yani sadece içeri kalsanız dışarıdan evinizden yiyecek getirip burada çok güzel kahvaltı yapabilirsin. Şimdi bir şeyler içmeyi hak ettik ama. Bence de bir karadut suyu içebiliriz. En sevdiğimiz içecek. Karadut suyumuzu söyledik. Şimdi manzara eşliğinde karadutumuzu içiyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz ada ise Semadirek Adası. Eski adı Glike olan Eski Bademli Köyü'ne geldik şimdi. Burası 2 adet köyden oluşuyor. Eski Bademli, Yeni Bademli. Yeni Bademli biraz daha Kaleköy tarafına doğru gidildiğinde yer alıyor. Biz asıl yeri olan Eski Bademli'ye geldik. Yeni Bademli Köyü'nde daha çok pansiyon olduğu için biz Eski Bademli'yi tercih ettik. Burada da çok fazla taş ev olduğu yer alıyordu internetten araştırmalarıma göre. Çok hoşuma gitmişti. O yüzden direkt sıradaki durağımız burası oldu. Merkeze çok uzak bir köy değil. Zaten burada her yer birbirine yakın sayılır. Yol boyu keçilerle karşılaşacaksınız buraya gelirken. Doğal atmosferi harika. Eski Bademli Köyü yüksek bir tepede yer alıyor. O yüzden manzarası da süper. Diğer köylerde olduğu gibi. Bu yüzden de adanın balkonu olarak da anılıyor. İsminden de anlayacağınız üzere bu köyde bol bol badem ağaçları mevcut.
Kaleköy'den merhaba. Son durağımız olan Kaleköy'e geldik. Burası bir tepede kurulu yine. Diğer köylerde olduğu gibi. Az önceki eski Bademli köyüne 3 kilometre falan, yani çok uzaklarda değil. Kaleköy'ün limanı da var. Önce limandan başladık gezmeye. Sonrasında yukarı Castro olarak geçen asıl köy içine araçla beraber çıktık. Eskiden bir Rum yerleşimi olan bu köyde şu anda neredeyse hiç Rum kalmamış. Tamamı Türklerden oluşuyor. Bu köy sit alanı olarak kabul edilmiş ve Anıtlar Kurulu'ndan izin almadan hiçbir proje yapılamıyor. Taş ev harici bir yapı da yapılamıyor. Bütün yapılar taş ev olarak yapılıyor yani. Bundan 30-40 yıl önce Doğu Anadolu bölgesinden getirilen, yani göç ettirilen insanlar bu köyde iş yapıyor. Yerleşmişler, yani buradaki kafeleri onlar işletiyor. Ve buranın manzarası da etkileyici. Limanı ayrı güzel. Yukarı Castro bölümü ayrı güzel. Yukarıda bir kale kısmı, yani seyir terası da varmış. Fakat şu an biz çok yorulduk ve çıkabilecek durumumuz yok. O yüzden buradan manzarayı izlemeyi tercih ediyoruz. Burası gün batımını izlemeyle meşhur olan bir köy. Fakat biz çok geç saate kalamayacağız. Dönmemiz gerekiyor. Yarın işlerimiz var. O yüzden birazdan yola çıkacağız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.